Yeni iPhone 12 çok küçük ama marifetleri kendisinden büyük. Herkese selam. Yeni bir inceleme videosuna daha hoş geldiniz. iPhone 12 mini'nin aslında normal 12'den hiçbir farkı yok desem yalan olmaz. Aralarında sadece iki fark var. Biri ekran boyutu, bir de telefonun direkt kendi boyutu. İkincisi ise pil kapasitesi. Onun dışında kamerası, işlemcisi, tasarımı vesaire her şeyi aynı. Fakat ortada garip bir durum var arkadaşlar. Bu durum ne diye sorarsanız iPhone 12 mini'nin içindeki işlemci A14 Bionic, Pro Max'in içindeki işlemci de A14 Bionic. Fakat iPhone 12 mini'nin performans testi sonucu iPhone 12 Pro Max'ten çok daha iyi. Bu performans testinden kastım nedir arkadaşlar? Onu biraz açarsam eğer Adobe Rush ve iMovie'de 4K 60 FPS çözünürlüğündeki bir videoyu işledim arkadaşlar. Bunun işleme süresinde kendime performans testi olarak aldım. iPhone 12 mini çok hızlı bir şekilde renderlıyor. iPhone 12 Pro Max ise arkasından geliyor. Yani 12 mini'ye göre daha yavaş arkadaşlar. Onun dışında Geekbench testinde de iPhone 12 mini yine önde. 12 Pro Max 4111 puan alırken 12 mini ise 4123 puan alıyor. Bunlar tabii ki de çok ufak farklar ama sonuçta 12 mini 12 Pro Max'ten daha üstün olduğunu burada gösteriyor. Onun dışında 3D Mark testi de yaptım. 3D Mark testinde ise 5266 aldı. Onu da görüyorsunuz ekranda. Bu da çok güzel bir skor. Önce içi bomboş olan kutumuza göz atalım. Daha sonra incelememize başlayalım. Bildiğiniz gibi klasik olacak yine. Dışarıdan tasarımdan başlayıp en içe doğru, detaylara doğru ineceğiz. Sonra da incelememizi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi tasarımdan başlayalım. Tasarımı bir büyük modeli olan 12 ile tamamen aynı. Hiçbir fark yok arkadaşlar. Tek farkı aralarındaki boy. İkiz gibi düşünün. Öbür ikizin boyu daha uzun, öbürünün boyu ise daha kısa. Şimdi öncelikle arkasından şöyle bir başlayalım. Arkası 12 ile de aynı, 11 ile de tamamen aynı arkadaşlar. İki tane kameramız, bir tane mikrofonumuz, bir tane çift tonlu led flash'ımız var. Bu kameraların biri normal, biri de geniş açı. Her ikisi de 12 megapiksel. Öbür kalan dümdüz cam ve Apple logosu var üzerinde. İncelediğim cihaz beyaz renkli versiyon. Beyaz rengi de güzel diyebilirim gerçekten. Çerçevelere bakacağımız zaman ise arkadaşlar çerçeveler iPhone 5 ve 5S'e benzetilmiş. Oval yerine dümdüz. Bir de arkadaşlar alüminyum malzeme kullanılmış. 11 ve XR'da da olan malzeme aynısı. Malzeme kalitesi güzel. Bildiğimiz klasik iPhone malzeme kalitesi. 12 incelemesinde demiştim ki bu kasanın görünüşü çok güzel. Telefona çok güzel bir hava katıyor ama hiç rahat olmuyor demiştim elde. iPhone 12 mini küçük olduğundan dolayı ele çok güzel oturuyor. Bu telefonu inanılmaz çok sevdim arkadaşlar. İnanılmaz tatlı ve şirin bir cihaz. Arka tarafı bitirmeden önce de MagSafe diye bir inovasyonumuz var arkadaşlar. Yeniliğimiz var. Apple logosunun çerçevesinde etrafında mıknatıs var. Bu mıknatısın içinde arkadaşlar kablosuz şarj olabiliyor. Aynı zamanda da NFC'yi kullanabiliyorsunuz. Bu mıknatıs sayesinde telefonunuzu Apple'ın kablosuz şarjına taktığınız zaman telefonu elinize alsanız bile kablosuz şarj olmaya devam ediyor. Çünkü mıknatıs sayesinde arkada kalıyor. Aynı şekilde arabanızda telefonun arkasına mıknatıs yapıştırmanıza gerek kalmadan direkt telefonu takabiliyorsunuz arabaya. Onun dışında aynı zamanda da NFC'ye vesaire yarıyor. Bir de bunun aksesuarları var arkadaşlar. Ne bileyim cüzdan takabiliyorsunuz. Kredi kartı şeyini takabiliyorsunuz. Tık diye oturuyor hemen. MagSafe güzel. Ön tarafta da yenilikler var arkadaşlar. 11 serisinde ön ekranın kenarları şöyle kasaya doğru kıvrılıyordu. Çok ufaktan bu gözükmüyordu tabii. Yakından bakmadığınız sürece. 12'de ise ekran tamamen düz olmuş arkadaşlar. Yani kenarlarında hiç kıvrım yok. Dümdüz bir şekilde ekran. Benim de bu şekilde hoşuma gidiyor arkadaşlar. 11 serisindeki kıvrımlar biraz jelatinlerde.
bozuyordu. Fakat 12 serisi dümdüz olduğu için hem taktığınız kılıf jelatini kaldırmayacak hem de taktığınız jelatinler tam bir şekilde oturacak, hava bırakmayacak şekilde. Şimdi 135 gramlık bir ağırlığı var arkadaşlar. 7.4 milimetrelik bir inceliği var. İnanılmaz komik. 135 gram nedir? Telefon kuş gibi arkadaşlar. O çok hafif. 7.4 milimetre ise gözünüze kalın gibi gelmesin, telefonun kasası düz diye. 5'e benziyor diye kalın gelebilir. Ama iPhone 11 ile aynı kalınlığa sahip arkadaşlar. Ekran gerçekten küçük ama gözüme çok hoş gözüküyor arkadaşlar. Şimdi zaten ben bu telefonu inanılmaz çok sevdim. Dediğim gibi elime koyduğum zaman da zaten şöyle arkadan baktığım zaman şu an telefonun elimin arkasında hiç gözükmüyor yani. Fotoğrafını da koyacağım, zaten avucumun içinde kayboluyor telefon. O kadar küçük diyebilirim. Ama böyle ne bileyim, kullandığın zaman 5.4 inç gibi gelmiyor bana arkadaşlar. Daha büyük bir telefonmuş gibi geliyor. Sanki böyle 5.5 inç, 5.7 inçlik bir cihaz elimde var gibi gözüküyor. Zaten telefonu iPhone 5 ile yan yana koyduğunuz zaman, genel olarak uzunluğuna baktığınız zaman ikisi de aynı uzunlukta. Yani iPhone 6, 7, 8 bu telefondan daha uzun arkadaşlar. 5.4 inçlik bir ekranımız var, dediğim gibi OLED bir ekran. Fakat Apple buna Super Retina XDR diye bir isim uydurmuş arkadaşlar. 476 ppi'lik piksel yoğunluğuna sahip arkadaşlar. Çok güzel bir değer. Aynı zamanda da Full HD Plus bir ekranımız var. 1080'e 2340 piksel çözünürlüğünde. HDR10 ve Dolby Vision vesaire destekli. Ekranın bir sürü renk gamutu var arkadaşlar. Renk konusunda çok iyi ekran diyebilirim. Aynı şekilde arkadaşlar bu cihazda iPhone 12'deki gibi Gorilla Glass Victus yok. Yani Corning'in bir alt koruma seviyesi var. Bu cihazda Corning Ceramic Shield Glass kullanılmış. Victus'un aşağısında olan bir ekran koruma şeyi. Bu cihazı alacaksınız, kesinlikle koruma vesaire taktırmanızı öneriyorum. Çok pahalı bir cihaz. Şimdi Corning Gorilla Glass var diye güvenmeyin bu telefona kesinlikle. Sonra çizilir, içiniz cız eder arkadaşlar, benden söylemesi. %82'lik ekran gövde oranımız var arkadaşlar. Şimdi XR ve 11'in çerçeveleri çok kalındı. Gözüme çok batıyordu. Bu telefonun çerçeveleri gerçekten ince. Güzel durmuş diyebilirim. Bir de zaten artık ekranda OLED olduğu için, LCD olmadığı için yani çok güzel oldu arkadaşlar. Yani bu cihaz çok keyifli bir cihaz. Aynı şekilde bu telefon 60 Hz. Ekranın en kötü yanında bu. Günümüzdeki Android telefonların neredeyse hepsi 120 Hz oldu, amiral gemisi telefonlar. Fakat bu telefon hala 60 Hz destekliyor. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu maalesef üzücü. 12 incelemesine de demiştim. 120 Hz olması gerekirdi. Fakat 60 Hz'e de gözünüz alışıyor. Yapacak bir şey yok. 13 serisinde beklememiz lazım. 60 Hz'e idare edin yani. Şimdi kameraya geçelim. Kameradan çok kısa bahsedeceğim. Çünkü ben kamera ile ayrı bir video çektim. Kamera incelemesi çektim. Çok detaylı bir şekilde fotoğraflara detaylı bakıyoruz arkadaşlar. Çektiğimiz fotoğraflara. Genel teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Yorumlarımı söyleyip geçeceğim kamerayı. Onu yukarıdan izleyebilirsiniz. İsterseniz şimdi izleyip incelemeyi bölebilirsiniz. Daha sonra devam edebilirsiniz buraya. Ya da video bittikten sonra kamera incelemesini izleyebilirsiniz. Ben kartları bırakıyorum arkadaşlar. Oradan girip izleyebilirsiniz. Şimdi iki tane kameramız var dediğim gibi. İki kamera da 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. Ana kameramız f1.6 diyafram değeri var. 4K 60 FPS video çekebiliyor. Işık dengesi çok güzel. Dinamik aralığı çok güzel arkadaşlar. İkinci kameramız ise bu da 12 megapiksel f2.4 diyafram değerine sahip. Bu kameramızda 120 derecelik geniş açı, inanılmaz geniş fotoğraflar çekiyor. Hem de çok net bir şekilde. Şöyle bir şey var. Her iki kamerada 4K 60 FPS video çekiyor. Geniş açıda bile 4K 60 FPS video çekebiliyorsunuz. Samsung umarım duyuyordur. Ki sanmıyorum duyduğunu. Aynı şekilde ön kameramız da 4K 60 FPS video çekebiliyor. Ön kameramız ise 12 megapiksel f2.2 diyafram değerine sahip arkadaşlar. Ön kameranın da 4K 60 FPS çekmesi çok iyi. Optik imaj sabitleyicimiz çok iyi çalışıyor. Video konusunda yorumlayamayacağım kadar iyi arkadaşlar. Zaten iPhone hep iyiydi. Videodan bahsetmemize gerek yok diye düşünüyorum. Çektiğim fotoğrafları da görüyorsunuz. f1.6 diyafram ve gece modu olduğu için gece fotoğrafları aşırı derecede başarılı. Zaten devamını da söylemiyorum. Kamera incelemesinde saklı. Mübarek DSLR fotoğraf makinesi gibi çekiyor. Kamera incelemesinin ismini arkadaşlar iPhone 12 kamera incelemesi koyacağım. Mini koymayacağım çünkü bu telefon zaten kamerası 12 ile tamamen aynı. Açıkçası biraz da bizi düşünün. iPhone 12 mini koyunca izleneceğini sanmıyorum. Direkt 12 koyuyorum o yüzden. Ya da 12 mini diye yazarım. Şimdi pile gelelim. Pil konusunda bu telefon iPhone 12'den net bir şekilde daha kötü. 2227 mAh'lik bir bataryamız var arkadaşlar. 20 Watt hızlı şarj destekliyor. 15 Watt'ta kablosuz şarj destekliyor. Şimdi yavaş diyebilirsiniz ama 20 Watt 2200 mAh'lik bir batarya için çok yeterli arkadaşlar.
O 2 dakikada hemen şarj oluyor. O yüzden herhangi bir problem yok bu konuda. Kutudan adaptörümüz çıkmıyor arkadaşlar. Kutudan sadece kablomuz çıkıyor. O yüzden 20 wattlık adaptörü artık başka bir yerden bulmanız gerekecek. Ya da gidip Apple'dan satın alacaksınız arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz, bu telefon 5.4 inç nasıl iPhone 12'den daha kötü pil? Uzun gitmesi gerekmiyor mu? Daha az güç harcamıyor mu ekran diyebilirsiniz. Ama pil de küçük, dediğim gibi 2227 mAh. Ekran da 5.4 inç fakat pil iPhone 12'den daha az gidiyor. Hatırlarsanız 12'nin pil testini yapmıştım. Onu da buradan izleyebilirsiniz. 12 ile 11 saat ekran süresi almıştım arkadaşlar. Bu telefonda ise maksimum 9,5 saat aldım. İkisinde güç tasarruf kapalıydı. Hücresel veri ağırlıklı, Wi-Fi'de kullandım az olsa da arkadaşlar. Parlaklık ortanın biraz üstünde, yani en yükseğin biraz altına diyebilirim arkadaşlar. Aynı şekilde karanlık modda açık değildi. En fazla bu şekilde 9,5 saat ekran süresi aldım. Ne kullandım derseniz Twitch, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Yay, Snapchat gibi uygulamaları kullandım arkadaşlar. Aynı şekilde de biraz kamerayı kullandım diyebilirim. 15 dakikada işte Lightroom mobili vesaire kullandım. Bir de iMovie ile arkadaşlar test yaptım. Hem de Adobe Premiere Rush ile yaptım arkadaşlar. Video renderına katarsak hesaba, onları da çıkarırsak bu telefonda aslında 10 saat civarında alır. Ama 11-12 ile çok az oyun oynamıştım arkadaşlar. Onu da hesaba katmamız lazım. O yüzden yine bu telefonun pili her türlü 12'den biraz daha kötü gidiyor. Ama bir günü tam çıkarıyor diyebilirim. Bence bu telefon için güzel gidiyor. Zaten günü çıkarıyorsa da tamam demektir. 20 watt şarj var. 2200 mAh pil var. Hemen oluyor. Daha ne istiyoruz yani arkadaşlar. Küçücük telefonun içine sığdıramazlar zaten daha büyüğünü. Performans konusuna gelelim arkadaşlar. İçerisinde A14 Bionic inanılmaz güçlü bir işlemci arkadaşlar. 3 GHz hızında çalışıyor. 6 çekirdekli ve 5 nanometrelik bir işlemci. Cihaz hiç ama hiç ısınmıyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar oyun oynayın. En yüksek ayarlarda oynayın. Saatlerce oynayın. Piliniz bitene kadar oynayın. Cihaz ısınmıyor arkadaşlar. Aynı şekilde video renderında da hiç ısınmadı. Şunu söyleyeyim. 633.606 puanı var arkadaşlar cihazın. İnanılmaz korkunç bir rakam arkadaşlar. İnanılmaz yüksek. Yani Android telefonlar bu puana daha anca zar zor yetişiyor diyebilirim. 600 binlere yetişildi. Ama bu cihazın performansı inanılmaz fazla. Üstten yıllar bile geçse yavaşlamayacağı kesin bir cihaz arkadaşlar. Kesin bir işlemci. 12 mini ve 12 4 GB RAM ile geliyor. Fakat 12 Pro ve 12 Pro Max'te 6 GB RAM var arkadaşlar. Şimdi diyebilirsiniz, aha bu ne yani, Android telefonlarda 12 16 GB RAM oldu diyebilirsiniz. Ama bu telefon Android telefonlar gibi 12 ve 16 GB RAM'e ihtiyaç duymuyor. Bilmiyorsanız eğer söyleyeyim, iPhone'un, kısacası iOS'un RAM yönetimi farklı arkadaşlar. Android gibi o kadar fazla harcamıyor. O yüzden bu 4 GB RAM'le Android'in 12 GB RAM'ine çok rahat kafa tutuyor diyebilirim. Şimdi biraz da bağlantı teknolojilerine gelelim. Telefon tabii ki de 5G destekliyor arkadaşlar. Bütün modeller destekliyor. Aynı şekilde NFC var arkadaşlar. Bluetooth 5.0'ımız var. Bir de Wi-Fi 6 ile geliyor arkadaşlar. Wi-Fi uzaktan çok iyi çekiyor diyebilirim. 12 incelemesinde de aynısını söylemiştim. Benim odamda Wi-Fi biraz dert arkadaşlar. Fakat 12 burada çok güzel çekiyor, 12 mini. Stereo hoparlörümüz var. Sesi güzel diyebilirim. Hoşuma gitti ama bir 11 Pro Max veya XS Max değil. 12 Pro Max'in hoparlörünü de bilmiyorum. O da iyidir ama 12 mini'nin sesi 11'e göre daha kötü sanki. 11 Pro Max'e göre daha kısık. XS Max'e göre daha kısık. XS Max zaten bu konuda çok iyiydi. 11 Pro Max de aynı şekilde. Benim biraz sese takıntım var arkadaşlar, maalesef biliyorsunuz. Hoparlör ve kulaklık sesine değinmeden inceleme yapmam. Kulaklıktan da zaten inanılmaz iyi ses veriyor. Burada klasik, zaten tartışmaya gerek yok. IPX8 suya dayanıklılığımız var. Bir de IP6X'e toza dayanıklılığımız var. Sakın gidip de suya sokmayın arkadaşlar. Su geçirmez değil. Suya dayanıklı bu telefon. Şimdi benim telefonum da suya dayanıklı ama ben gidip de mallık yapıyorum. Telefonumu suya sokuyorum. Bir gün telefonum bozulursa olan bana olacak. O yüzden siz de sakın telefonunuzu suya sokmayın. Bunlar pahalı cihazlar zaten. Servis kabul etmez, aman patlarsınız yani. Parmak izi okuyucumuz yok. Face ID'miz var. Klasik Apple koymuyor maalesef. Hala ve hala maske takılı değil iken yüzümüzü Face ID tanımıyor arkadaşlar. Dışarıda şifre girmek bana çok koyuyor, biliyor musunuz? Şimdi işim oluyor, cebimden çıkarıyorum telefonumu. Yüzüme tutuyorum. Dıt dıt sallanıyor, böyle titriyor telefon, tanımadı diyor. 2 saat şifre giriyorum. Onunla uğraşıyorum. Bana zor geliyor arkadaşlar. Bu telefon 10.000 lira. Yani bir yıl oldu neredeyse pandemi olalı ve hala tanımıyor.
Neyse artık yapacak bir şey yok. Kaybeden Apple olur yani. Bizim için sıkıntı yok. Bir de şunu söyleyeyim. Cihazda USB 2.0 var. Niye 3.1 değil onu da anlamış değilim hala. Android amiral gemilerin hepsi USB 3.1'e geçmiş durumda. Yani daha hızlı dosya aktarım yapabiliyorsunuz. Daha hızlı veri paylaşımı yapabiliyorsunuz 3.1 sayesinde. Ne bileyim bir bilgisayarla flash bellek ya da hard disk arasında. Cihazımız eSIM destekliyor tabii ki de. Türkiye'de de eSIM aktif bildiğiniz gibi, isterseniz eSIM de bu cihazda kullanabilirsiniz. Şimdi son cümlelerimi söylüyorum. 12 serisinin içinde en sevdiğim model Mini arkadaşlar. Tam bana göre hitap ediyor. Ben aslında aynı şeyi 12 için söylemiştim. Tam bana hitap ediyor demiştim ama 12 mini'yi elim alınca iş değişti. Benim gerçekten küçük telefona ihtiyacım varmış arkadaşlar. Onu fark ettim. Benim Note'um da çok küçük zaten. 6.3 inç arkadaşlar. Bence küçük bir telefon şu anki telefonlara göre. Çünkü 6.7, 6.8 inçlik ekran boyutlarına ulaşmış durumdayız arkadaşlar. O yüzden 6 inç veya 5 inçler inanılmaz küçük. Zaten 5 inçten bahsetmiyorum. Bu telefon 5.4 inç. Çok tatlı ya. Şirin bir şey arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim. 12 serisinden hangi cihaz alırsın diye sorarsanız ben gözüm kapalı bir şekilde 12 mini alırım. Ama sakın 64 GB almayın arkadaşlar. Böyle bir telefon alıyorsanız 128 GB tercih edin. Benim önerim bu. Bir gün yani gidip de bu cihazı bir sene kullanıp da satacak insan tanımıyorum ben, çok zengin değilse eğer. Yani 4-5 sene kullanırsınız diye düşünüyorum en az. Böyle bir şey için de 64 GB tercih etmek inanılmaz mantıksız. Almışken bir kere alın. Uzun süreli kullanın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz, aynı zamanda da paylaşırsanız inanılmaz çok sevinirim. Gördüğünüz gibi abone olup olmayanların yüzdesi burada yazıyor arkadaşlar. Abone olanlar yüzdesini yükseltelim lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.